Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıkları başladı. Bugün domates salçası yapıyorum. Domates salçası için bir kasa domates aldım. Bir kasa 27 kilo. 3 su yıkadım hepsini. Güzelce. Şu şekilde kesiyorum. Şimdi bunu annem usulü yapıyorum. Kestiğimi buraya koyuyorum. Annem usulünde bekletip fermente olmasını sağlayacağım. 2 veya 3 gün duruma göre bu şekilde bekleyecek. Ekşiyecek biraz. Fermente olacak. Bir de fermente olmadan pişirerek de yapıyorum. Bu annem usulü olanı. 3 gün eridikten sonra blender yapacağım yalnız. Sonra süzeceğim. Blender yapınca kolay oluyor. Bu şekilde 27 kiloyu doğrayıp yumuşamasını bekleyeceğim. Bu şekilde bunu plastik kovalara dolduracağım. Hepsini temizleyip doğradıktan sonra tekrar size göstereceğim. 27 kiloyu domatesimizi doğradık. 3 parça, 3 kova oldu. Erimeye bırakıyoruz. Bir yandan biber salçalarım oluyor. Kışa hazırlığım. Ağacım. Arkadaşlar balkonda biraz gürültülü ama domatesimiz birinci günü. Dün doğramıştık bu saatlerde. Tam 24 saat oldu. Erimeye başladı. Bakın. Bir gün tuz koymadım. Şu anda bunu ilk etapta 1 2 3'er kaşık tuz koyacağım. Karıştırıyorum bu şekilde. Erimeye bırakıyorum 24 saat daha. 24 saat sonra tekrar karıştıracağım. Şu şekilde domateslerim yani 3 günde eriyecek. Bu annem usulü pişirmeden yapılan. Daha sonra pişirilerini de göstereceğim. Bu şekilde diğerlerini de tuzlayacağım. Bakın bunlar ağzına kadar doluydu hepsi. Erimeye başlayınca bu şekilde bunlara da 4'er kaşık tuz koyacağım. Daha büyük olduğu için 3, 4. Fakat kontrol edeceğiz daha sonra tuzunu. Şimdilik bu şekilde. 4 kaşık koydum. 4 kaşık koydum. Daha az olduğu için 3 kaşık koydum. Onları da karıştırıyorum. Şöyle biraz sıkıyorum. Erimeye bırakıyorum yarına kadar. Evet arkadaşlar, bugün domatesimizin ikinci günü. Bu şekilde akşamdan tuzu koymuştuk. Ben bunu ara ara da şu şekilde karıştırdım. Şöyle. Domateslerimiz eridi ama bakın bunlar tam erimedi. Bu bir gün daha bekleyecek. Bir iki kez daha ara ara bunları ben bu şekilde karıştıracağım. Tamamen domatesin kabuğundan ayrılmasını bekleyeceğim. Yarına bunu süzerim artık. Yarına hazır. Üçüncü günde tepsilere dökeceğim. Süzerim. Domatesimiz bu şekilde görüyorsunuz eridi. Kabuğundan ayrıldı. Artık tam sıkım aşamasına geldi. Şimdi ben bunu süzgüden süzeceğim. Eğer siz süzmem zor diyorsanız bunu blenderdan da çekip süzebilirsiniz. Ama erimiş. Ben bunu şimdi süzgüden süzeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle salçamızı eriyen domatesimizi şu şekilde süzüyoruz.
Bugün 3. günü. Tam 3 günde olmadı. Tam 2,5 günde domatesimiz eridi. Bu şekilde. Bu kabuklarınız ziyan olmasın derseniz blender çekeceğim şimdi. Bir de onu göstereyim. Şimdi bu blender yaptım. Daha kolay oluyor çekmesi. Bu fermente domates salçası. Bir de pişirerek oluyor. O da çok çabuk oluyor 3 günde ama bu daha sağlıklı olanı. Daha kolay oluyor böyle el blenderı. Hangisini tercih ederseniz. Bu da iyi oldu. Bak sadece çekirdekleri kaldı. Şimdi bunu da balkondaki tepsilere dökeceğim. Bu şekilde 27 kilonun hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Salçamızı süzdük. 4 tepsi oldu. Rüzgar çıktı. Balkonumuza koyduk. Sularını çekmesini bekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar, salçamız 4 tepsiden 3 tepsiye indi. Evet arkadaşlar, 4 tepsiden 3 tepsiye inmişti dün. Bugün de 2 tepsiye indireceğim. Çünkü salçamızın suyunu çekti. Şu şekilde azaldı. Şimdi ben bunun bir tepsisini diğerlerini yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi salçamızı şu şekilde tutuyorum. Hiç dökülmüyor çünkü buzdolabına koymayacağım için suyunu iyice çektirdim. Bu artık dışarıda raf ömrü bunun uzun. Suyunu iyice çektirdiğim için şimdi şurada sunum yapacağım size. Evet arkadaşlar, domates salçamız bu şekilde hazır. 27 kilodan bu kadar çıktı. İçine biber koymadım. Çünkü biz bunu kahvaltıda da yiyoruz, yemekte de kullanıyoruz. Bu domates şahane bir lezzet oluyor. Biber karıştırınca bu lezzet olmuyor. Bir de rengi farklı kırmızı oluyor. Biz Tireliler böyle saf biber, saf domates yaparız. İkisini ayrı ayrı tadını alırız. Bu şekilde. Bunu sizin için dekor yapıyorum. Sonra kavanozlara koyacağım.
Evet arkadaşlar, salçamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Denemenizi istiyorum. Süper bir lezzet. Aynı zamanda pişirmeden yaptım. Bu probiyotik salça. Şimdi şöyle kahvaltıda şahane oluyor. Tadım zamanı. Şöyle alıyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Bu şekilde biz kahvaltıda yiyoruz. Lütfen kanalıma abone olup beğenip zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Şimdi tadım zamanı. Şahane. Böyle bir lezzet yok. Mutlaka deneyin. Hoşça kalın. Duyulmadı.